Ders 1. Evden çalışma. Evden çalışırken dikkatimi dağıtan şeylerle mücadele ediyorum. Dışarıdan gelen sürekli gürültüyle uğraşmak zor oluyor. Kesinlikle anlıyorum. Özellikle kalabalık bir bölgede sessiz bir yer bulmak gerçekten zor olabilir. Kesinlikle. Bazen dikkatimi işimden uzaklaştırmaya çalışan milyonlarca şey varmış gibi hissediyorum. Evet, ev işlerine odaklanmak yerine onları yapma isteği çok bunaltıcı olabilir. Katılıyorum. Kendimi doğru yolda tutmak için katı sinirler koymak zorunda kaldım. Akıllıca bir yaklaşım. Gürültü önleyici kulaklık kullanmayı denediniz mi? Evet, çok yardımcı oluyorlar. Dikkat dağıtıcı şeyleri gerçekten engelliyorlar ve daha iyi konsantre olmamı sağlıyorlar. Bir çift almam lazım. Sanırım benim için de önemli bir fark yaratacaktır. Kesinlikle. Ayrıca belirli bir çalışma alanı oluşturmak beyninize çalışma zamanının geldiğini bildirmeye de yardımcı olabilir. Ders ekipliği fırsatlar bulmak. Son zamanlarda iyi fırsatları kovalıyorum. Kendim de bulmayı seviyorum. Ben de. Uygun fiyatlı bir şey kapmanın tatmin edici bir yanı var, değil mi? Kesinlikle. Daha düşük fiyata bir şey bulduğunuzda bu küçük bir zafer gibi. Evet. En iyi fırsatları bulmak için genellikle nereye gidersiniz? Sık sık yerel ikinci el mağazalarını veya büyük perakende mağazalarının indirim bölümlerini kontrol ediyorum. Çok akıllıca bir strateji. İndirim reyonlarında da harika ürünler buldum. Evet, hatta bazen başka hiçbir yerde bulamayacağınız eşsiz parçalar bile bulabilirsiniz. Kesinlikle. Yakında yerel mekanları birlikte keşfetmek için bir alışveriş günü planlayalım. Sabırsızlanıyorum. Hangi gizli hazineleri keşfedebileceğimizi görmek eğlenceli olacak. Ders 3. Çizgi roman ticareti. Bazı arkadaşlarımla çizgi roman takası yapıyorum. Bazen de mahalle dükkanlarından çizgi roman satın alıyorum. Kulağa çok eğlenceli geliyor. Çizgi roman ticaretine nasıl başladın? Çizgi romanları her zaman sevdim ve ticaret yapmak bana çok fazla para harcamadan yeni hikayeler keşfetme olanı sağlıyor. Daha fazla içeriğin keyfini çıkarmanın akıllıca bir yolu. En sevdiğiniz çizgi roman serisi var mı? Evet, süper kahraman çizgi romanlarının büyük bir hayranıyım. Hikaye anlatımı her zaman çok ilgi çekici oluyor. Bayılıyorum buna. Çizgi romanlarda sanat ve anlatının bir araya gelmesinde özel bir şey var. Kesinlikle. Hayal gücünü gerçekten harekete geçiren eşsiz bir mecra. Katılıyorum. Bir ara çizgi roman alışverişi seanslarınızdan birine katılmayı çok isterim. Harika olur. Birlikte birkaç mağazayı gezmek için bir gün planlayalım. Ders 4. Alışveriş listesi. Anladım. Alışveriş listesine ekleyeceğim. Yola çıkmadan önce bilmemiz gereken başka bir şey var mı? Evet, alışveriş yaparken aşırı harcama yapmamak için aklımızda bir bütçe olduğundan emin olalım. Akıllıca bir fikir. Bütçeye bağlı kalmak, mali durumumuzu kontrol altında tutmamıza yardımcı olur. Kesinlikle. Ayrıca gerçekten ihtiyaç duyduğumuz şeyleri sadece istediklerimizden daha öncelikli hale getirmemize olanak tanır. Katılıyorum. Mağazada dürtüsel alışverişlere kapılmak kolaydır.
Evet, net bir listeye sahip olmak Alice ve Risk gezimizdeki hedeflerimize odaklanmamıza yardımcı olabilir. Doğru. Belirli bir planım olduğunda kendimi daha organize hissediyorum. Ben de aynısını yapıyorum. Gitmeden önce kupon veya indirim olup olmadığına da bakalım. Harika fikir. Böylece ihtiyacımız olanı alırken daha da fazla tasarruf edebiliriz. Ders 5. Güçlü yönleri kucaklamak. Böylece hiçbir şeyi kaçırmamış oluruz ve orada geçirdiğimiz zamanı en iyi şekilde de değerlendirebiliriz. Kesinlikle. Güçlü yönlerimize odaklanmak, deneyimimizi en üst düzeye çıkarmamıza yardımcı olacaktır. Evet, yeteneklerimize güvenmek daha iyi sonuçlara yol açabilir. Katılıyorum. Neler sunduğumuzu fark etmek önemli. Kesinlikle. Güçlü yönlerinizi kendinize nasıl hatırlatıyorsunuz? Başarılarımı ve olumlu geri bildirimlerimi yazdığım bir günlük tutmayı seviyorum. Harika bir strateji. Zamanla özgüveninizi pekiştirmenize yardımcı olur. Evet, zorluklarla karşılaştığınızda bu anları düşünmek motivasyonunuzu artırabilir. Sanırım ben de bunu yapmaya başlamalıyım. Odaklanmama gerçekten yardımcı olabilir. Ders 6. İçecek seçimleri. Akıllıca bir yaklaşım. Peki ya içecekler, içtiklerinize dikkat ediyor musunuz? Evet, özellikle sıvı alimi ve enerji konusunda sağlıklı seçimler yapmaya çalışıyorum. Kesinlikle. Özellikle yorgun günlerde genel sabriniz için bol su içmeniz şart. Katılıyorum. Ben genelde suyu tercih ediyorum ama bitki çaylarını da faydalarından dolayı seviyorum. Kulağa ferahlatıcı geliyor. Bitki çayları hem rahatlatıcı hem de besleyici olabilir. Evet, içeceklerdeki şekere de dikkat etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Çok fazla şeker enerji seviyemizi ve sabrimizi gerçekten etkileyebilir. Kesinlikle katılıyorum. Bir sonraki gezimizde yeni ve sağlıklı içecek seçeneklerini keşfedelim. Sabırsızlanıyorum. İkimiz için de çok keyifli bir macera olacak. Ders 7. Sabah rutini. Bugün sabah 6:30'da uyandım. Güne her zaman erken başlamaya çalışırım. Etkileyici. Sabah erken uyanmak güne gerçekten olumlu bir hava katabilir. Evet, bana sakin bir kahvaltının tadını çıkarmak ve günümü önceden planlamak için zaman tanıyor. Kesinlikle. Sabahın o huzurlu anlarının benim için vazgeçilmez olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Genellikle işlerime başlamadan önce birkaç dakika meditasyon yapmayı severim. Kendini toparlamanın harika bir yolu gibi görünüyor. Bunu daha sık denemeliyim. Kesinlikle tavsiye ederim. Güne yaklaşımınızda büyük fark yaratabilir. Bunu görebiliyorum. Daha erken uyanıp biraz sessiz zaman geçirmeye ilham alıyorum. Harika. Hadi ikimiz de sabah rutinlerimize sadık kalalım ve nasıl gittiğini paylaşalım. Ders 8. Güvenlik yönetmelikleri. Gelecekteki durumlarda gemilere güvenlik için yeterli miktarda can kurtaran botu bulundurulması emredildi. Çok önemli bir düzenleme. Denizde güvenliğin sağlanması son derece önemli. Kesinlikle.
Acil durumlarda yeterli sayıda can kurtaran botunun bulunması yaşamla ölüm arasındaki fark anlamına gelebilir. Kesinlikle. Karşılaşabileceğiniz her türlü duruma hazırlıklı olmak şart. Evet, güvenlik standartlarının zaman içinde nasıl evrildiğini görmek ilginç. Katılıyorum. Geçmiş olaylardan ders çıkarmak daha iyi uygulamalara ve düzenlemelere yol açar. Evet, denizcilik faaliyetlerinde bulunan herkesin güvenliğe öncelik vermesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Farkındalık ve hazırlık denizdeki güvenliği büyük ölçüde artırabilir. Bunu tartıştığımıza sevindim. Bu tüm yolcuların ve mürettebatın güvenliği için hayati önem taşıyor. Ders 9 okul etkinlikleri. Spor salonunda öğrenciler beden eğitimi dersleri görüyor. Aynı zamanda dans gösterileri de yapılıyor. Bilinç. Öğrenci etkinlikleri ve aktiviteleri için merkezi bir merkez olmalı. Evet, öğrencilerin ekip çalışması becerilerini geliştirebilecekleri ve aktif kalabilecekleri yer burası. Kesinlikle. Beden eğitimi çok yönlü bir eğitimde hayati bir rol oynar. Kesinlikle. Ayrıca spor salonunda dansların olması sosyalleşmek için eğlenceli bir ortam yaratıyor. Evet, öğrencilerin akademik çalışmaların dışında da kaynaşmaları için harika bir yol. Okulların fiziksel ve sosyal katılım için fırsatlar sağlamasının önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Öğrenciler arasında bir topluluk duygusu yaratılmasına yardımcı olur. Okulumuzun bu aktiviteleri genel deneyimin bir parçası olarak uygulamasından mutluluk duyuyorum. Ders 10 lezzetli yemek planlaması. Kulağa nefis geliyor. Yanına bir de garnitür, fırında sebze nasıl olur? Harika bir fikir. Fırında pişirilmiş sebzeler birçok ana yemeğin tamamlayıcısı oluyor. Kesinlikle. Hazırlaması kolay ve yemeğe çok fazla lezzet ve renk katıyor. Evet, ayrıca besin açısından zenginler. Bu da çok büyük bir avantaj. Katılıyorum. Maksimum lezzet için kızartmadan önce iyice baharatlamayı unutmayın. Kesinlikle. Ot ve baharatların karışımı yemeğin lezzetini gerçekten artırabilir. Evet, renkli bir sunum için çeşitli sebzelere yer vermeliyiz. Harika bir plan. Alışverişe çıktığımızda taze ürünler almamız gerekecek. Yemeğimizin nasıl bir araya geleceğini görmek için heyecanlıyım. Ders 11 kaleyi keşfetmek. O halde şehrin meşhur satosunu mutlaka ziyaret etmelisiniz. Gerçekten görülmeye değer bir manzara. Kulağa inanılmaz geliyor. Her zaman tarihi bir kaleyi keşfetmek ve tarihi hakkında bilgi edinmek istemişimdir. Kesinlikle. Mimarisi muhteşem ve bununla ilgili çok sayıda ilgi çekici hikaye var. Evet, kalelerin genellikle zengin tarihlere ve kraliyet hikayelerine sahip olmasını seviyorum. Kesinlikle. Ayrıca kalenin manzarası da nefes kesici. Oradan tüm kasabayı görebiliyorsunuz. Vay canına. Muhteşem bir bakış açısı olmalı. Çok güzel fotoğraflar çekebileceğimi hayal edebiliyorum. Evet, kalenin etrafındaki bahçelerde çok güzel, keyifli bir yürüyüş için mükemmel bir yer. Katılıyorum. Sato'yu ziyaret etmek günü geçirmek için harika bir yol gibi görünüyor.
Yakında bir gezi planlayalım ki deneyime kendimizi tamamen kaptırabilelim. Ders 12. Nehir manzaraları. Şehrin panoramik manzaralarını izlemek için Veltava Nehri'nde bir tekne turuna da katılabilirsiniz. Kulağa harika geliyor. Şehri sudan görmenin eşsiz bir deneyim olduğunu duydum. Kesinlikle. Nehir kıyısındaki binalar, özellikle gün batımında muhteşem görünüyor. Evet, suyun üzerindeki yansımaların ne kadar güzel olacağını hayal edebiliyorum. Kesinlikle. Nehirde süzülürken hareket eden bir tablo gibi. Bu fikri çok beğendim. Yüzerken manzaranın tadını çıkarmak çok rahatlatıcı olurdu. Evet, hatta teknede keyifle yiyeceğimiz küçük bir piknik bile hazırlayabiliriz. Kulağa harika geliyor. Manzaralı bir piknik onu daha da özel kılacaktır. Ziyaret ettiğimizde mutlaka planlarımıza bir tekne turu eklemeyi unutmayalım. Ders 13. Hava durumu kontrolü. Sen hava durumuna bak, ben de özel bir şeye ihtiyacımız olup olmadığına bakarım. Kulağa hoş geliyor. Hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak her zaman akıllıcadır. Kesinlikle. Aniden yağmur yağarsa sensiyesiz kalmaktan nefret ederim. Evet, kat kat giyinmek, sıcaklıktan bağımsız olarak rahat kalmamıza yardımcı olabilir. Kesinlikle. Biraz planlama, seyahat deneyimimizde büyük fark yaratabilir. Katılıyorum. Hava koşullarından etkilenebilecek herhangi bir aktiviteyi de düşünelim. Evet, eğer hava güneşli ise daha fazla açık hava gezisi planlamak isteyebiliriz. Yağmur yağarsa bunun yerine iç mekan aktivitelerini tercih edebiliriz. Sanırım doğru yoldayız. Seyahatimize kadar hava durumunu takip edelim. Ders 14. Bütçeye uygun beslenme. Anladım. Peki ya yemek? Seyahat ederken bütçeye uygun yemek önerileriniz var mı? Evet, yerel sokak lezzetlerini denemenin, paradan tasarruf etmenin ve otantik mutfağı deneyimlemenin harika bir yolu olabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Sokak satıcılarının çoğu zaman restoran yemeklerinden çok daha ucuz, lezzetli seçenekleri vardır. Evet, oturarak yiyebileceğiniz bir mekanda bulamayacağınız eşsiz lezzetleri de bulabilirsiniz. Katılıyorum. Yerel kültüre dalmanın harika bir yolu. Kesinlikle. Bir diğer ipucu ise taze ürünler ve atıştırmalıklar satın alabileceğiniz pazarları aramak. Akıllıca bir fikir. Piknik sepeti hazırlamak, yemeklerin tadını çıkarmanın eğlenceli ve ekonomik bir yolu olabilir. Evet, kesif yaparken istediğimiz zaman, istediğimiz yerde yemek yememizi sağlar. Bütçe dostu seçenekler için yerel önerileri önceden araştırmamız gerektiğini düşünüyorum. Ders 15. Fiziksel aktivite. İlk bakışta oldukça faydalı, ancak fiziksel aktiviteleri de planlamamız gerektiği doğru. Evet, egzersizi rutinimize dahil etmek seyahatimiz boyunca enerjik kalmamızı sağlayacaktır. Kesinlikle. Keşfetmekle meşgulken fiziksel aktiviteyi gözden kaçırmak kolaydır. Kesinlikle. Yürüyüş veya doğa yürüyüşleri planlamak gezi planlarımızı dengelememize yardımcı olabilir. Evet, bu sayede aktif kalırken aynı zamanda manzaranın tadını çıkarabiliriz. Bu fikri çok beğendim. Ayrıca
Al-Silmis'in dizisinde gizli hazineleri keşfetmenin harika bir yolu olabilir. Kesinlikle. Dengeyi korumak için seyahat planımıza açık hava aktivitelerini de dahil edelim. Sabırsızlanıyorum. Seyahatimizi daha da keyifli hale getirecek. Evet, hem keşfetmeyi hem de sahibimizi ön planda tutalım. Ders 16. Hafta sonu planları. Hey, hafta sonu için planların neler? Ben de aynı fikirdeyim, güzel bir maceraya asla karşı koyamam. Kesinlikle katılıyorum. Hafta sonları yeni aktiviteler ve yerler keşfetmek için mükemmel bir zamandır. Evet, rutinden uzaklaşıp yeni bir şey denemek ferahlatıcı hissettiriyor. Kesinlikle. Bu hafta sonu için özel bir planın var mı? Yerel bir festivale gitmeyi düşünüyordum. Orada genellikle harika yemekler ve eğlenceler olur. Kulağa eğlenceli geliyor. Size katılmayı çok isterim. Festivaller her zaman canlı ve heyecanlıdır. Harika. Hadi programa bakalım. Hangi etkinlikler var görelim. Evet, ayrıca keşfedebileceğimiz herhangi bir sanat sergisi veya açık hava pazarını da arayabiliriz. Sabırsızlanıyorum. Eğlence ve kesif dolu bir hafta sonu olacak. Ders 17. Gelecek planları. Geleceğimi düşünüyorum. Yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Harika bir fırsat gibi görünüyor. Hangi alanda eğitim almayı düşünüyorsun? Çevre bilimiyle ilgileniyorum. Sürdürülebilirlik konusunda olumlu bir etki yaratmak istiyorum. Bu takdire sayan, dedisimi yönlendirecek bu alanda daha tutkulu bireylere ihtiyacımız var. Katılıyorum. Eğitimin, acil çevre sorunlarıyla başa çıkmanıza yardımcı olabileceğine inanıyorum. Kesinlikle. Hangi okullara başvurabileceğinizi düşündünüz mü? Evet, pratik çözümlere ve araştırmalara odaklanan birkaç programa bakıyorum. Kulağa umut verici geliyor. Hedeflerinize uygun bir program seçmeniz önemli. Evet, uygulamalı öğrenme deneyimleri olasılığı beni heyecanlandırıyor. Ders 18. Motivasyonunuzu korumak. Motivasyonumu korumaya çalışıyorum. Gerçekçi hedefler koyuyorum ve ilerlememi takip ediyorum. Akıllıca bir yaklaşım. Ulaşılabilir hedefler belirlemek, zamanla motivasyonu korumanıza gerçekten yardımcı olabilir. Kesinlikle. Küçük de olsa bir ilerleme görmek beni motive ediyor ve bu beni motive ediyor. Evet, ilerlemenizi takip etmek, yol boyunca kazandığınız zaferleri kutlamanıza olanak tanır. Katılıyorum. Geriye dönüp ne kadar yol kat ettiğimi görmek motive edici. Kesinlikle. Hedefinize ulaşmanıza yardımcı olan özel yöntemler buldunuz mu? Hedeflerimi ve düşüncelerimi kaydetmek için bir günlük kullanmaya başladım ve bu bana çok yardımcı oldu. Harika bir fikir. Yazmak, düşüncelerinizi ve niyetlerinizi netleştirebilir. Evet, ayrıca hedeflerimi gerektiği gibi ayarlamama da olanak sağlıyor ki bu da önemli. Ders 19. Ayrıntılı teklifler. Gelecek projeniz için detaylı bir teklif sunayım, maliyet tahminlerini de dahil edelim mi? Kulağa sağlam bir plan gibi geliyor. Maliyet tahminleri sunmak, ekibimizin bütçeyi daha iyi anlamasına yardımcı olabilir. Kesinlikle.
Bu aynı zamanda planlamamızda titiz ve sorumlu davrandığımızı da gösteriyor. Evet ve olası mali zorlukları erken dönemde tespit etmemize yardımcı olabilir. Katılıyorum. Projenin her bir bileşeninin maliyetlerini daha net anlamak için parçalara ayıralım. Harika fikir. Net bir döküm herkesin takip etmesini kolaylaştıracaktır. Evet, ekip üyeleri arasında şeffaflık ve güveni artırabilir. Kesinlikle. Kapsamlı bir teklif oluşturma yolunda doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Son halini verip fikirlerimizi sunmak için sabırsızlanıyorum. Ders 20 mekanları yenilemek. Biraz boya ile taze bir görünüm kazandırabiliriz. Harika bir fikir. Kesinlikle. Yeni bir kat boya bir mekanı tamamen değiştirebilir ve daha davetkar bir hale getirebilir. Evet, diğer tadilatlara kıyasla nispeten daha ucuzdur. Kesinlikle. Ayrıca doğru renkleri seçmek odanın havasını önemli ölçüde değiştirebilir. Katılıyorum. Hangi renk düzeninin en iyi sonucu vereceğini düşündün mü? Ben yumuşak, sıcak tonlara yöneliyorum. Rahat ve davetkar bir atmosfer yaratıyorlar. Çok hoş görünüyor. Bence bu renkler mekanı gerçekten aydınlatırdı. Evet, hatta farklı dekorasyon ögeleriyle bazı vurgular bile ekleyebiliriz. Bu proje için çok heyecanlıyım. Birlikte resim yapmaya başlamak için bir gün planlayalım. Ders 21 Fırsat Avı. Bir garaj satışında sadece 1 dolara bir kitap buldum. Bu perakende mağazalarında satılan 20 veya 30 dolara kıyasla harika. Harika. Eğer nerede arayacağınızı biliyorsanız, garaj satışları hazine sandıcı olabilir. Kesinlikle. Bu kadar düşük bir fiyata gizli bir mücevher bulmanın heyecanını yemek zor. Evet, bu sürdürülebilir bir alışveriş yöntemi kullanılmış eşyalarınıza yeni bir hayat veriyorsunuz. Kesinlikle. Ayrıca artık basılmayan eski kitapları da keşfedebilirsiniz. Bayılıyorum buna. Nadir bulunan bir şey olduğunda okumak daha da özel hissettiriyor. Kesinlikle. Sanırım bu hafta sonu birlikte yerel garaj satışlarına gitmeliyiz. Kulağa eğlenceli bir plan gibi geliyor. Neler bulacağımızı görmek için sabırsızlanıyorum. Keşfetmeyi umduğumuz şeylerin bir listesini yapalım. Ders 22 Yazma fikirleri. Bu fikirleri ne kadar farklı olursa olsun, onlar için doğru görünen şeyi yapmanın önemi de dahil olmak üzere yazıyorum. Bu çok önemli. İçgüdülerinizi takip etmek, alışılmadık gelse bile inanılmaz sonuçlara yol açabilir. Kesinlikle. Bazen en iyi yollar en popüler olanlar da gidir ve onları eşsiz kılan da budur. Evet, farklı olmaya ve değişim yaratmaya cesaret eden insanları görmek gerçekten ilham verici. Katılıyorum. İnançlarınızın arkasında durup başkalarının anlamayabileceği bir yolu seçmek cesaret ister. Kesinlikle. Bireysel seçimlerin kişinin hayatını şekillendirmede ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor. Özgünlük ve kendini ifade etme konusunda daha fazla konuşmayı teşvik etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Deneyimlerimizi paylaşmak, başkalarını gerçek benliklerini benimsemeye motive edebilir.
Bu düşüncelerimizi yazmaya devam edelim ve hatta belki daha geniş kitlelerle paylaşalım. Ders 23. Mühendislikte yenilikler. Nicholas Otto ve Gottlieb Daimler, ulaşımın seyrini değiştiren içten yanmalı motoru geliştirdiler. Bu büyüleyici. Icatlarının etkisi bugün hala seyahat seklimizde hissediliyor. Kesinlikle. O zamandan bu yana teknolojinin ne kadar geliştiğini düşünmek inanılmaz. Evet, içten yanmalı motor otomotiv sektörünün gelişmesinin kapısını açtı. Kesinlikle. Sadece ulaşımı değil, aynı zamanda dünya çapında ekonomileri ve yaşam tarzlarını da kökten değiştirdi. Katılıyorum. Bu tür yeniliklerin ardındaki tarihi anlamak, modern gelişmeleri takdir etmemize yardımcı olur. Evet, aynı zamanda geleceğin mucitlerine kalıpların dışında düşünmeleri için ilham veriyor. Bayılıyorum buna. Yenilikler bizden önce hayal kurmaya cesaret edenlerin omuzlarında yükseliyor. Diğer mucitler ve onların katkıları hakkında daha fazla bilgi edinmeye özen gösterelim. Ders 24. Televizyonun etkisi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi gibi kuruluşlar, izleyici kitlesini genişletmek için televizyonun faydalarını fark ettiler. Doğru. Televizyon, olayların dünya çapında nasıl izlenip kutlandığını de gösterdi. Kesinlikle. Dünyanın dört bir yanındaki hayranların olimpiyatlarla daha önce hiç olmadığı kadar etkileşim kurmasını sağladı. Evet ve bu normalde haber yapılmayacak çeşitli sporlara dikkat çekti. Kesinlikle. Artan görünürlük, genç sporculara hayallerinin peşinden gitmeleri için ilham verebilir. Katılıyorum. Teknolojinin insanları ortak ilgi alanları üzerinden nasıl birbirine bağlayabildiği inanılmaz. Evet, televizyondan canlı yayın izleme heyecanı, izleyiciler arasında bir topluluk duygusu yaratıyor. Kesinlikle. Medyanın spor ve eğlence dünyasını nasıl şekillendirmeye devam ettiğini tartışalım. Bunu çok isterdim. Düşünülmesi gereken pek çok yönü olan ilgi çekici bir konu. Ders 25. Seyahat planları. Son zamanlarda seyahat planlarımı düşünüyorum. Ya siz? Aslında bir sonraki maceram için Güneydoğu Asya'ya bakıyorum. Çok canlı ve kültür dolu görünüyor. Kulağa heyecan verici geliyor. Güneydoğu Asya'daki deneyim çeşitliliği inanılmaz. Evet, yemeklerin çok lezzetli olduğunu duydum. Yerel yemekleri denemek için sabırsızlanıyorum. Katılıyorum. Sokak lezzetleri genellikle otantik lezzetleri deneyimlemenin en iyi yoludur. Kesinlikle. Ayrıca oradaki tarihi yerleri gezmek de muhteşem bir deneyim olacaktır. Evet, Tayland ve Vietnam gibi yerlerin doğal güzellikleri nefes kesici. Hayal edebiliyorum. Bu ülkelerde neler görüp neler yapabileceğimize dair ipuçlarını paylaşalım. Harika fikir. Birlikte planlama yapmak unutulmaz bir geziye yol açabilir. Ders 26. Yale mezunları. Yale mezunu olduğunda, mezunların arasında hiç kadın olmadığını, kadınların başka okullara gittiğini söylediğini hatırlıyorum. Bu gerçekten şaşırtıcı. Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ne kadar yol kat ettiğimizi görmek ilginç. Kesinlikle. O zamanlar pek çok saygın kurumda erkekler ayrılıktaydı.
Evet, bunun yıllar içinde nasıl değiştiğini fark etmek önemlidir. Kesinlikle. Artık daha fazla kadın yüksek öğrenim görüyor ve çeşitli alanlarda başarılı oluyor. Katılıyorum. Kadınların engelleri aştığını ve hedeflerine ulaştığını görmek ilham verici. Evet, bu da herkes için eğitimde eşit fırsatların önemini vurguluyor. Kesinlikle. Eğitimde kapsayıcılığı teşvik eden girişimleri desteklemeye devam edelim. Çok isterim. Gelecek nesiller için olmazsa olmaz. Ders 27 Tarihsel bağlam. Bazı Amerikalılar, İngiltere'nin Kızılderilileri kendilerine karşı savaşmaya teşvik ettiğini ve onlara silah sadladığını düşünüyordu. Çok etkileyici. Çatışmalar sırasında tarihi ilişkilerin ne kadar karmaşık olabileceğini gösteriyor. Kesinlikle. Savaş zamanlarında yanlış anlamalar ve siyasi dinamikler algıları şekillendirir. Evet, propagandanın kamuoyunu nasıl etkileyebileceğini görmek ilginç. Kesinlikle. Tarihsel olayların çok zaman birden fazla bakış açısı vardır ve bunları anlamak çok önemlidir. Katılıyorum. Geçmişten ders çıkarmamıza ve daha barışçıl bir geleceğe doğru ilerlememize yardımcı oluyor. Evet, bu konuların tartışılması farkındalığı ve eleştirel düşünmeyi artırabilir. Bu dönemi biraz daha derinlemesine inceleyelim. Keşfedilecek çok şey var. Daha fazlasını öğrenmek ve birlikte fikir alışverişinde bulunmak için heyecanlıyım. Ders 28 Medya etkisi. Ayrıca ebeveynlerin çocuklarının şiddet içerikli televizyon programlarını izlemesini engelleyebildiğini savunuyorlar. İlginç bir nokta. Ebeveynler çocuklarının medya tüketimini yönlendirmede hayati bir rol oynuyor. Kesinlikle. Ekran süresine sınır koymak, daha sağlıklı izleme alışkanlıklarını teşvik etmeye yardımcı olabilir. Evet, içeriği çocuklarla tartışmak onların doğruyu yanlıştan ayırt etmelerine yardımcı olabilir. Kesinlikle. Çocukların ekranda gördüklerini eleştirel bir şekilde değerlendirmeyi öğrenmeleri önemlidir. Katılıyorum. Medya okuryazarlığı günümüz dijital çağında giderek daha da önemli hale geliyor. Evet, bu becerileri öğretmek çocuklara bilinçli seçimler yapma gücü verebilir. Medyanın toplumdaki davranış ve değerleri nasıl etkilediğini daha yakından inceleyelim. Harika fikir. Bu alanda keşfedilecek çok şey var. Ders 29 Etkinlikleri organize etme. Askiler mi? Tabii ki. Onları etkinlik için gereken diğer malzemelerle birlikte odana getireceğim. Harika. Her şeyin organize olması etkinliğin sorunsuz ilerlemesini sağlayacaktır. Kesinlikle. Gerekli tüm malzemelerin önceden hazır olması önemlidir. Evet, her şey yerli yerinde olduğunda son dakika kaosunun yaşanmasını da önler. Kesinlikle. Kuruluma başlamadan önce envanterimizi 2 kez kontrol edeceğim. Kulağa akıllıca geliyor. Fazla hazırlıklı olmak, az hazırlıklı olmaktan daha iyidir. Katılıyorum. Etkinlik için her şeyin nasıl bir araya geleceğini görmek için heyecanlıyım. Ben de her şeyin başarılı olması için koordineli çalışalım. Evet. İyi bir planlamayla muhteşem bir etkinlik olacak. Ders 30 Stressiz seyahat.
Böylece hiçbir şeyi unutmazsınız ve stressiz bir yolculuk geçirebilirsiniz. Kesinlikle. Önceden planlama yapmak, son dakika kaosunu en aza indirmeye gerçekten yardımcı olur. Evet, bir kontrol listesi hazırlamak, paketlememiz gereken her şeyi kapsadığımızdan emin olmamızı sağlar. Katılıyorum. Tüm süreci çok daha kolay ve keyifli hale getiriyor. Kesinlikle. Doğru şekilde hazırlandığımı bildiğim için kendimi çok daha rahat hissediyorum. Evet ve bu unutulan eşyalar hakkında endişelenmek yerine yolculuğun tadını çıkarmaya odaklanmamızı sağlar. Hiçbir şeyi atlamamak için paketleme listelerimizi de paylaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Harika fikir. Isvirlidi yapmak tüm ihtiyaçlarımızı karşılamamıza yardımcı olabilir. Bu seyahati unutulmaz ve sorunsuz kılmak için heyecanlıyım.